Pardon, buyurun. Bir yandan da saldırıyı gerçekleştiren suikast girişiminden sorumlu kişinin gençlik yıllarına dair fotoğraflar da ekrana yansıyor. Thomas Crooks 20 yaşında demiştik, Pensilvanyalı. Hatta şöyle bir bilgi de var. Crooks akademik başarılarından dolayı Ulusal Matematik ve Bilim Girişimi Yıldız Ödülünü de kazanmış. Aslında karşımızdaki profil hem deha hem de psikopat diyebilir miyiz tırnak içinde? O açıkçası o profesyonel bir değerlendirme olur. Ben Evet. psikolog veya psikiyatrist değilim. O konuya da şey yapmayayım. Ona girmeyeyim. Ama yani çok dertli bir insan olduğu da belli. Birkaç hafta önce zaten şey görmüştüm. Yüksek IQ'lu olmak ister miydiniz diye. Çok yüksek IQ'lu insanlarda böyle bir problem var açıkçası. Yani kendilerinden daha düşük IQ'lu veya daha bazı şeyleri daha yavaş işleyen insanlarla aralarında bazen problem olabiliyor. İşte o yüzden ahlakın ve empatinin, sempatinin, aile bağlarının önemine vurgu yaptım az önce. Yani şey bile olsa hani hepimiz biliriz, yani işte anneannem babaannem ilkokul mezunuydu ama dünyanın en tatlı insanıydı. Ve yaşlandığınızda bile, yaşınız büyüdüğünde bile bu insanlarla bir etkileşim içinde olabilirsiniz. Eğer ama yalnızsanız ve insanlarla sağlıklı sosyal ilişkileriniz yoksa aynen dediğiniz gibi bir noktada empati ve sempati yeteneğiniz ortadan kalkar ve böylesi korkunç bir olaya imza atmaya kalkabilirsiniz. Çok üzücü bir şey. Maalesef. Şimdi saldırgan için 20 yaşında demiştik. Ayrıca bir başka motivasyonu daha var. Bu da yine sıcak bir gelişme. Saldırgan Thomas Matthew Crooks resmi kayıtlarda Cumhuriyetçi olarak oy kullanmak üzere kayıtlıymış. Bu yılki başkanlık seçimi oy kullanabilecek yaşta olduğu ilk seçimi olacakmış yine 5 Kasım'da. Evet, şöyle bir şey vardır Amerika'da. Ehliyetinizi almaya gittiğinizde oy verme oy listelerine de, seçmen listelerine de girip girmek istemediğinizi sorarlar birçok eyalette. Ayrıca bu süreçte kendinizi hangi partiye desteklediğiniz yönünde de kaydolabilirsiniz. Açıkçası o kadar sene Amerika tarihi çalıştım doktoramda. Bunu tam olarak neden yaptıklarını anlamıyorum ama herhalde insanların hani belli süreçlerde işte ön seçimlere katılma, o partinin kendi bulundukları bölgede bu tür süreçleri kolaylaştırmak için yaptıklarını düşünüyorum. Kamuoyu yoklaması gibi bir şey aslında, değil mi? Bir anlamda öyle yani, çünkü Amerika'da aslında bizim anlayamadığımız, kolayca anlayamayacağımız şeylerden biri. Amerika'da özellikle başkanlık seçimlerinde tek bir seçim yapılmıyor. 50 eyalette ve Porto Rico, işte Samoa vesaire gibi, böyle Marshall Adaları gibi uzak diyarlarda 50 ayrı seçim yapılıyor. 50-55 ayrı seçim yapılıyor. Yani o oy pusulasının neye benzeyeceği, hangi adayın nerede olacağı, bunlar tamamen o eyaletin belli parametreler dahilinde, ama tamamen o eyaletin takdirinde. Aynı şekilde bu ön seçimler dediğimiz adayları belirleyen süreçte de aslında merkezdeki Cumhuriyetçi Parti veya Demokrat Parti genel merkezi değil, o partinin o eyaletteki teşkilatı bunlara karar veriyor. Dolayısıyla bunu kolaylaştıracak bir süreç. Hani ben kendime evet Cumhuriyetçiyim. İşte Cumhuriyetçiler merkezi hükümete karşı biraz daha şüpheyle yaklaşır. Eyaletlerin daha güçlü, yerel yönetimlerin daha güçlü olmasını savunur. Ben de böylece Cumhuriyetçiyim diyebilirsiniz. İşte bütçe daha denk olsun, federal bütçe daha denk olsun, gelirler giderlere denk olsun diye. Bunları Cumhuriyetçiler söyler ama çok da başarılı olamadığı konulardır aslında. Bu şahıs da bunlara bakarak bu şekilde kendini Cumhuriyetçi olarak kaydettirmiş olabilir açıkçası.